Herkese merhabalar, ben Cansu, kanalıma hoş geldiniz. Special Effect Makeup yani Türkçesiyle özel efekt makyajıyla karşınızdayım. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Evet, öncelikle kolumda bir kesik oluşturacağım. Bunun için Scarwax hamuru gerekiyor. Evde kendi yapmış olduğum Scarwax hamuruyla uygulamaya başlayacağım. Fakat bunun evde nasıl yapıldığı konusunda diğer videolarımda açıklamalı olarak bahsetmiştim. Onun da linkini hemen köşeye bırakıyorum. İzlemek isteyenlerimiz için oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. Scarwax hamurundan bu şekilde elimle yuvarlayarak ince bir hamur elde ettim. Ve burada bileğimin iç kısmına doğru hamuru aslında elimin parmaklarının ısısından da faydalanarak yayarak ve düzelterek işleme devam edeceğim. Aslında burada önemli olan arkadaşlar hamurun bilekle olan bütünlüğünü sağlamak. Yani burada daha iyi ve gerçekçi durmasını istiyorsanız iyi bir şekilde hamuru yaymak gerekiyor. O bütünlüğü de sağlamak gerekiyor açıkçası. Tabii bu işlemleri uygularken bir spatula'dan yardım alabilirsiniz. Kenarları en azından düzleştirmek adına size çok yardımcı olacaktır. Biraz fondöten uygulaması yapacağım ama çok az. Fırçayı biraz damlatarak tampon hareketlerle uygulayacağım. Fondöten bize burada renk eşitsizliğini giderecektir. Yani aslında orada bir bütünlük yakalamamızı da sağlayacaktır. O yüzden az da olsa üzerinden hafif geçmek uygun olacaktır. Burada kürdan yardımıyla hem kenarda oluşan fazlalıkları biraz alıyorum hem de üzerinden düzeltmiş oluyorum. Ve bir peçete yardımıyla da kenarları temizliyorum. Burada metal cımbızımın diğer düz tarafıyla kenarları biraz daha yayıyorum. Evet arkadaşlar, geldik kesik kısmını oluşturmaya. Bunun için kürdandan yardım alacağım. Kürdanın ince kısmını kullanarak uzun bir şekilde kesik oluşturacağız kolumuzda. Yani hamurun üzerinde bir kesik yaratacağım. Ve yağ bazlı olan kırmızı yüz boyası kullanacağım. İnce bir fırça kullanarak kesik oluşturduğum bölgenin iç kısmını boyuyorum. Burada yapay kan kullanıyorum. Biraz süngerin ucuyla aslında dokundurarak hafifçe üzerinden bu şekilde geçiyorum. Yapay kan yoksa elinizde yine kırmızı boyayla da bu şekilde hafif tampon hareketlerle uygulama yapabilirsiniz.
Bu aşamada arkadaşlar biraz sarı boya kullanmam gerekiyor. Onun için Crayolan markasının yağ bazlı yine yüz boyalarından yardım alacağım. Oradaki sarı rengimi kullanarak yaranın üzerinde hafif bir efekt yaratmak istiyorum. Yine ince bir fırça yardımıyla, kaş fırçası da olabilir, kenarlara hafif hafif sarı rengimi geçiş yapıyorum böyle. Tabi bu tarz uygulamaları yaparken hamurun Scarwax'ın üstüne uyguladığım için çok fazla bastırmamak gerekiyor. Ya bastırdığım an hamur dağılabilir, bozulabilir. O yüzden tampon hareketlerle uygulamak en doğrusu oluyor. Yine temiz bir fırça seçimi yaparak dediğim gibi çok fazla bastırmadan hafif uygulamayla sarı rengimi dağıtacağım. Geldik zımba kısmına arkadaşlar. Burada zımba teli kullanacağım. Bunun için küçük bir kerpeten yardımıyla biraz kısaltmam gerekiyor zımba tellerini. Hafif uç kısımlarından biraz kısaltıyorum. Tabii ben video öncesinde ayarlamıştım. Yani önceden kısaltmış olduğum zımba tellerim var. İnce bir cımbız yardımıyla tek tek bunların uygulamasına başlıyorum. Tek tek bu şekilde yerleştiriyorum. Aslında dizerek aşağı kadar devam edeceğim. Burada da tabii en büyük yardımcımız cımbız oluyor. Bu tarz cımbızlar veya normal bir cımbız da tabii kullanılabilir bu aşamada. Evet, ince bir eyeliner fırçası seçimi yaparak, yapay kanımı da kullanarak zımba tellerinin köşelerine nokta şeklinde yapay kanı uygulayacağım. Bu işlem tellerin batmış olduğu kısımların daha gerçekçi durmasını sağlayacaktır. Tabii biraz daha işe gerçekçilik katma amaçlı. Süngerimin ucuna biraz yapay kan alıp kesiğin etrafına da tampon hareketlerle biraz uyguluyorum ki bu bize iyi bir görüntü sağlayacak. Tabii fırça da burada iyi bir rol oynuyor. Orta boy bir fırçayla da biraz böyle kenarlara hafif geçiyorum. Bu da böyle iyi bir efekt yaratıyor aslında bize. Hazır yapay kan kullanıyorken o çizik olan iç kısma biraz daha fırçanın ucuyla hafif kan eklemesi yapıyorum. Ve sonuç arkadaşlar kesilmiş bir kol ve aynı zamanda kesik olan bölge zımbalanmış bir kol görünümü elde etmiş oluyorum. Ve buraya kadar videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.